Formula 1'de 2026 sezonu heyecanı Avustralya Grand Prix ile beraber başlıyor. Peki Avustralya Grand Prix'de tempolar nasıl olabilir? Gelin buna birlikte bakalım. Detaylara geçmeden önce kısa bir hatırlatma. Videolarımı izleyenlerin %71'i kanalıma abone değil. Eğer abone olursanız kanalın gelişimine çok büyük bir destek vermiş olursunuz efendim. Ve aynı zamanda videoyu beğenerek de videonun daha fazla kişiye erişmesini sağlayabilirsiniz. Şimdi başlayalım. Evet, tempo tahmininin yeni sezonu herkese hayırlı olsun. Tabii ki de Formula 1'de yeni kurallarla beraber tempo tahmin konseptinde bazı farklar olacak. Bundan sonra biraz daha pistin şekline ve verilere bakmamız gerekiyor. Çünkü önceki nesne göre bu araçların çalışma aralığı çok daha farklı olacak. İlk olarak isterseniz Melbourne pistinden bahsedelim ve ardından pistin özellikleri tempoları nasıl etkileyebilir buna bakalım. Melbourne'de toplamda 14 viraj ve 5 tane düzlük modu bölgesi var. Yeni tabirle düzlük modu bölgeleri artık bizim için çok önemli. Çünkü takımlar düzlük modlarının sayısına göre downforce düzeylerini belirleyecek. Haritadan da görüldüğü üzere Melbourne'deki bütün düzlüklerde neredeyse düzlük modu aktifleştirilebilecek. Yani bütün takımlar maksimum downforce düzeyleriyle beraber bu piste gelecek. Pirelli'nin en yumuşak lastikleri olan C3, C4 ve C5 lastikler kullanılacak. Bu sezon geçen seneki gibi C6 lastikler denenmiyor. Haliyle bu setler Pirelli'nin en yumuşak lastikleri olmuş oluyor. Bir diğer dataya baktığımız zaman artık batarya dönemine girdiğimiz için pistin ne kadarı tam gaz geçiliyor, ne kadarında frenleme yapılıyor, ne kadarından nötr halde gidiyorsunuz. Bunlar da bataryaların yönetimi için çok önemli. Bahreyn pistine baktığımız zaman pistte %17.1'lik alan frenleme esnasında dönülüyor. Bu takımlara ve pilotlara aracı şarj etmek için ciddi bir imkan veriyor. Avustralya pistine baktığımız zaman ise bu oran %11'e kadar düşüyor. Yani Avustralya'da bataryayı şarj etmek Bahreyn'e oranla çok daha zor olacak. Avustralya'da frenlemenin oranı %11. Yani %6.1'lik bir frenleme farkı oluşuyor. Haliyle takımlar bataryayı şarj etmek için bu pistte olabildiğince fazla lift and coast yapmak durumunda kalacaklar. Tabii ki de bataryanın verimi ve içten yanmalı motorunuzun ne kadar verimli olduğu burada bütün güç dengelerini etkileyebilir. Şimdi gelin tempolara beraber bakalım. Son sıramda Aston Martin var. Aston Martin takımının burada yarışı bitirmesi beklenmiyor. Bunu ben söylemiyorum. Aston Martin'in kendisi söylüyor. Aston Martin takımı antrenmanlarda %107'ye girecek kadar yeterli bir tur atacaklar. Muhtemelen sıralama notlarına çıkmayacak ve ardından yarışı da birkaç tur sonra bırakacak gibi görünüyor. Honda buraya bazı güncellemeler getirecek ama bu güncellemeler Aston Martin'in yarışması için yeterli olmayacak. Takım güçten çok dayanıklık sorunları çekiyor ve Japonya'ya kadar bu sorunların çözülmesi beklenmiyor. O nedenle Aston Martin son sıramda. 10. sıramda ise Cadillac var. Formula 1'in yeni takımı Cadillac, Aston Martin yaşadığı sorunlardan sonra bir takımı geçmeyi başaracak gibi görünüyor ama onlar da bu hafta sonu çok rekabetçi olamayacaklar. Operasyonel sorunları çözerlerse ilerleyen dönemde bazı şanslar gelebilir ama şu anda Cadillac 10. sıradan öteye gidemiyor gibi görünüyor. İki araçta Q1 delenmeleri ve yarışı Aston Martin'lerin önünde, daha doğrusu Aston Martin'lerin bitirmediği noktada son iki sırada bitirmesi çok olağan görünüyor Cadillac'ın. 9. sıramda ise Williams var. Williams takımı yaşamış olduğu sorunlar sonrasında çok ağır bir araçla beraber sezona başlayacak ve yüksek ihtimalle Avustralya'da ekstra ağırlıkları kendilerine bir avantaj getirmeyecek. Özellikle bataryaların bu kadar kırılgan olduğu bir dönemde 30 kilo kadar fazlası olması Williams'ın işine hiç gelmeyecektir. Tek turda belki biraz rekabetçi olabilirler ama ekstra ağırlıkla beraber bataryayı daha fazla yiyen, daha fazla benzin harcayan bir Williams aracının yarış temposuna daha ileriye gitmesi çok mümkün görünmüyor. 8. sıramda ise Racing Bulls var. Racing Bulls takımı Red Bull Ford'la beraber tek turda bir şeyler çıkartabilir ama yarış temposuna baktığımızda Red Bull Ford'un bataryası ile ilgili bazı soru işaretlerimiz var. O nedenle kendilerini orta grubun biraz arkasına 8. sıraya yazdım. Bir Racing Bulls pilotunun Q1 delenme ihtimali de hiç az değil ama Liam Lawson belki bu noktada Q3 savaşı verebilir diye düşünüyorum. 7. sıramda ise Audi var. Audi takımı özellikle Bahreyn'de o kadar parlak görünmemişti ama Bahreyn Audi için çok da iyi bir pist değil. Daha demin bahsettiğim gibi pist şekilleri araçların kuvvetlerini ciddi anlamda etkileyecek. Eskiden bu aerodinamik anlamda etkiliyordu. Artık motorların yapısı da pistin şekline göre değişecek. Gaz oranının artması, frenlemenin düşmesi Audi'nin büyük turbosuna daha büyük bir avantaj sağlayacaktır. Çünkü Audi'nin büyük turbosu içten yanmalı motorunun daha fazla bataryayı beslemesi eşittir. Batarya kıtlığı yaşanan bu pistte kendilerine avantaj getirecektir. Öte yandan Avustralya pistinde düşük vitesli virajların çok fazla olmaması son sektör dışında ve bataryanın çok büyük bir kısmının
hızlı viraj sonrasında kullanacak olması Audi'nin turbo gecikmesini minimalize edecektir ve bu da Audi'nin Bahreyn'de yaşadığı sorunların birçoğunu yaşamasına engel olacaktır diye düşünüyorum. O nedenle Audi testlerden daha iyi performans gösterecek. Ben iki Audi pilotun da Q2'ye yükselmesini bekliyorum. Belki bir sürpriz olursa Q1 denenebilirler ama Audi orta grupta iyi bir noktada sezona başlayacak bence. 6. sıramda ise Haas var. Haas takımı Bahreyn'de herkesi etkilemişti. Ama Ferrari'nin küçük turbosu belki Bahreyn'de olduğundan biraz daha iyi görünmüş olabilir. Çünkü Bahreyn pistine baktığımız zaman küçük viteslerden çıkılması demek turbo gecikmesinin daha az olmasıyla beraber Ferrari motorlarına ciddi bir avantaj sağlıyordu. Ancak Avustralya pistinde böyle bir düşük hızlı viraj bölümü yok. Bu da aslında küçük turbonun avantajını azaltacaktır. Öte yandan bataryayı besleme konusunda tabii ki çok önemli. Burada eğer küçük turbo büyük turboya mağlup olursa batarya yönetimi tarafında Ferrari motorlarının Bahreyn oranla biraz daha zorlandığını görebiliriz. Kısacası bu pistin biraz daha turbosu büyük olan araçlara yarayabileceğini düşünüyorum. O nedenle orta grupta Haas'ın da 6. sırada olmasını bekliyorum. 5. sıramda ise Alpine var. İşte Alpine burada öne çıkacak takımlardan bir tanesi. Mercedes'in batarya yönetimi gayet iyi göründü Bahreyn testlerinde. Herkesten de güzel bir dönüt geldi. Avustralya'da Mercedes'in batarya avantajının biraz daha fazla artmasını bekliyorum. Yine o listeyi ekrana vereceğim. Görüldüğü üzere Avustralya pisti bataryayı en zorlayan pistler arasında 3. sırada görünüyor. Bahreyn oranına baktığımızda listenin bambaşka bölümünde yer alıyorlar. Ben listenin üst kısmının biraz daha Mercedes'e yarayacağını, listenin alt kısmının ise biraz daha Ferrari'ye yarayabileceğini düşünüyorum. Tabii ki de pistten piste bu durumlar değişecektir. Zaten tempo tahmin videolarımda bunları aktaracağım. Ama orta grupta Alpine ve Haas savaşında Alpine'in bu sebeple kendisini biraz daha yukarıya atacağını düşünüyorum. Zaten Alpine takımı Avustralya'da Mercedes'in son model motoruna geçecek ve Mercedes'in müşterilerine sağlamış olduğu yeni modla beraber yüksek ihtimalle tek turda çok rekabetçi olacaktır. O nedenle Alpine de 5. sıramda yer alıyor. Dörtlüye geldiğimiz zaman burada dengeler biraz değişebilir ama 4. sıramda yarış temposunda Red Bull var. Red Bull takımı tek turda burada rekabetçi olacaktır ama yarış temposunda Bahreyn'e baktığımız zaman biraz zorlandıklarını görmüştük. Max Verstappen, Oscar Piastri'nin yarış simülasyonundan yaklaşık çeyrek saniye kadar yavaş görünüyordu. Ne zaman lastikler sertleşse o zaman Red Bull'un biraz yavaşladığını gördük. Burada yumuşak lastikler biraz o konuda kendilerine yardımcı olacaktır ve tek turda yine güçlü bir Red Bull görmeyi bekliyorum. Ama yarış temposuna geldiğimiz zaman buranın bataryayı çok zorlayan bir pist olması sebebiyle Red Bull'un biraz geride kalacağını düşünüyorum. Zaten Max Verstappen de benzer bir açıklama yapmış. Ferrari ve Mercedes'e yetişmek istiyorsak bir adım daha atmamız gerekiyor demiş. Yani Red Bull hemen diplerinde değil biraz gerilerinde ve ben de kendilerini 4. sıraya koydum. 3. sıramda ise McLaren var. McLaren takımı da Red Bull gibi aslında benzer bir şekilde Ferrari ve Mercedes'in bir adım gerisinde görünüyor. Burada McLaren tarafının getirmiş olacağı ağırlık azaltıcı güncellemeler kendilerine avantaj sağlayabilir. Öte yandan Alpine'de bahsettiğim gibi Mercedes'in son versiyon motoru ve ekstra moduyla beraber McLaren takımı bence testlerden bir adım daha ileriye doğru adım atacaktır diye düşünüyorum ben. Tek turda Red Bull'a mağlup olabilir McLaren ama yarış temposunda McLaren'in biraz daha önde olacağını düşünüyorum. Çünkü McLaren takımı testlerde genelde saf tempo yerine bataryayı doğru yönetmek üzerine çalıştı ve bence yarışa geldiğimiz zaman bu çalışmalarının karşılığını alacaklar. McLaren takımının batarya yönetim konusunda yarışta gayet iyi olmasını bekliyorum. Zaten Mercedes motorunun da buradaki olağan avantajıyla beraber McLaren kendisini bence 3. sıraya atacaktır. 2. sıramda ise Ferrari var. Ferrari takımı Bahreyn'de harika göründü ama daha demin bahsettiğim gibi belki küçük turbo burada işlerine yaramayabilir. Ancak biraz daha düşük hızlı virajların olduğu pistlerde, düzlüklere düşük hızlı virajlarla çıkılan pistlerde Ferrari'nin küçük turbosu onlara çok büyük bir avantaj yaratacaktır diye tahmin ediyorum. Ferrari burada tek turda pole savaşı verecektir ve Charles Leclerc eğer özel bir tur çıkartırsa pole alma ihtimalini hiç daha az görmüyorum. Ama yarış mesafesine geldiğimiz zaman bence Mercedes'ten bir adım geride olacak bir Ferrari göreceğiz. Tabi burada iki pilotla beraber yapacakları şeyler de yarışın dengesini değiştirebilir. Lewis Hamilton bu sezona çok daha motive giriyor ve eğer Lewis Hamilton burada bir podyum alabilirse sezonun ilerleyen kısımlarında Ferrari'nin Charles Leclerc ve Lewis Hamilton ikilisiyle beraber öndeki Mercedes'e yaklaşabileceğini düşünüyorum. Lewis Hamilton tarafını biraz konuşmak lazım. Uzun yıllar sonra ilk kez kendisini bu kadar motive görüyoruz. Bir de bunun üzerine ilk yarışta bir podyum gelirse Lewis Hamilton işte o zaman mevzuyu kafaya takmaya başlayabilir. Hamilton'dan iyi bir sıralama turu performansı bekliyorum burada ve yarışta da minimum podyum alması gerektiğini düşünüyorum ve Ferrari'nin de çifte podyum yapacak temposu olduğuna inanıyorum. 1. sıramda ise Mercedes var.
Hayır, asfalt soğuk değil. Hayır, yumuşak lastikler de yok. Bu sefer Mercedes saf temposuyla bence Avustralya Grand Prix'nin favorisi. Peki bunu neye bakarak söylüyorum? Şimdi testlere baktığımız zaman yarış simülasyonu yapan bir Mercedes görmedik. Sadece stintler attılar. Tek tura baktığımız zaman Charles Leclerc'in turunun yakından bile geçemezler. Ama söylemlere baktığımız zaman Mercedes kendisine çok güveniyor. George Russell'ın sürekli başkalığını işaret etmesi ve üzerine öğlen seanslarını yapmış oldukları stintlerdeki lastik kullanımlarının iyi olması burada Mercedes'i ilk sıraya itiyor benim gözümde. Müşteri takımlarına vermiş oldukları son versiyon motor ve ekstra modu testlerde kullanan bir Mercedes vardı. O nedenle müşterilerin oranla yani McLaren oranla daha da fazla bilgiyle buraya gelecekler. Bence McLaren'i o konuda geçecekler. Bence tek turda Ferrari'ye mağlup olabilirler ama yarış temposunda iyi bir batarya kullanımıyla beraber ben Mercedes'in bu yarışı kazanabileceğini düşünüyorum. Daha doğrusu George Russell'ın bu yarışı kazanabileceğini düşünüyorum. Bu hafta sonu yarış galibi adayım George Russell, gerçekçi olarak bakarsak. George Russell'ın yarışı kazanma ihtimalini görüyorum. Bence bu hafta sonu George Russell ve Charles Leclerc savaşı olacak. Hemen arkasında bence Lewis Hamilton bir tehdit olacaktır diye düşünüyorum. Onun da arkasında Antonelli, Norris, Piastri ve Verstappen grubu olacaktır ve tek tur ve yarış performansına göre yerleri değişecektir diye düşünüyorum ben. Tabii ki de tarihin en bilinmezli sezonlarından bir tanesine gidiyoruz. Kimse bataryayı nasıl yöneteceğini bilmiyor. Her takımın farklı düşünceleri var. Herkesin farklı taktikleri var. Bunların hepsini göreceğiz. Bakalım neler olacak? Çok büyük bir keyifle Avustralya Grand Prix ile beraber sezonu başlatıyoruz. Evet efendim, umarım keyifli ve bilgilendirici video olmuştur. İlk bölüme özel yorumlarınızı ve beğenilerinizi istiyorum. Aynı zamanda eğer kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.